Efendim öncelikle selamlar. Türkiye'nin en yeni mobil oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay, nasılsınız? Yepyeni bir mobil oyunla beraberiz. Bound Spirits INF koruyor. Şimdi bu oyun aslında 3-4 gün önce çıkmış. Yani Türkiye mağazalarına sanıyorum ki geçen ayın 26'sı da olabilir. Tam emin değilim ama 2026 çıkışlı bir oyun. Kendisi bir anime oyunu. Evet, Jujutsu Kaisen evreninden karakterler oyun içerisinde oluşturulmuş. Türüne bakacak olursak stratejik kart oyunu ve Idle RPG birleşimi demişler. Normalde ben Idle RPG hiç sevmiyorum ama seninle birlikte bir inceleyelim oyunu, istersen başlayalım. Ben giriş yaptım. Buradan server olarak ne seçebiliyoruz? Zaten bir tane yeşil var, diğerleri kırmızı. Bir girelim bakalım. Oyun yeni olduğu için story oynuyoruzdur. Büyük bir ihtimalle ara sahnelere geçerim, biliyorsun ki bazı videolara edit yapmadığımız için çoğuna yapmıyorum da gerçi. Buralara geçebiliyor muyuz? Tamam, başlıyor muyuz hemen? Story oynayacağızdır büyük bir ihtimalle. Bir bakalım nasıl bir story oynuyoruz? Biz hareket ettirebiliyor muyuz? Otomatik oynanışa sahip. Tamam, burayı anlamış olduk. Jujutsu Kaisen evreninden büyük bir ihtimalle karakterleri alacağız. Sevgili dostum, biraz kısabiliriz sesini, şöyle 40'a doğru getirebiliriz. Yeterli olacaktır. Çok da fazla sesini açmaya gerek yok sanıyorum ki. İlk izlenim olarak çok da hoşuma gitmedi ama bu türün, dediğim gibi, daha önce ne paylaşmıştık? Bleach Soul Resonance olarak paylaşmıştık ama sevenler oluyor sevgili dostlar. Yani sen diyeceksin ki mobilde şu oynanır mı, bu oynanır mı? Evet, oynanır. Yani sen o türü seviyorsan oynarsın, sevmiyorsan oynamazsın. Şimdi adam bu şekilde story oynamayı seviyor ve sadece bunun içeriklerini üretiyor. Çünkü böyle kanallar var. Globalde karşımıza çıkıyor. Hatta ben daha önce de örneğini vermiştim. No Commentary olarak birçok böyle kanal var. Ama biz neyin üzerine kuruluyuz? Biz yeni mobil oyunlar üzerine kuruluyuz. Yani senin oynaman veya başka bir kanalın oynaması oynamaması beni ilgilendirmiyor. Benim kanalımda ne bulursun? Yeni çıkmış oyunları bulursun. Ben seri yaptım. Otomatik oynama da var bu arada. Story oynadığımız için. Ben seri yaptığım oyunları zaten paylaşırım ama buna değecek oyun olması lazım. Nedir? Final Fantasy 14 Mobile, işte Warframe Mobile, Honor of Kings World bekliyoruz. Ona benzer oyunlar olacak ki ben sana seri yapacağım veya öğretici yapacağım. Onun dışındakilerin hepsi, dediğim gibi, yeni mobil oyun olur, tek atımlık olur ama hepsi mesela 2026 çıkışta olur. En basit roguelike oyunu bile olsa 2026 çıkışlı bir mobil oyun görürsün. Benim yani ben sana işte liste videosu yapıp veya trailer'ın üzerlerine konuşup sana 2023'te çıkmış oyunu 2026 diye de başlık atmam. Onu da benim kanalımda bulamazsın. Bunu her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman da bulamayacaksın. Yani zaten piyasada bunlar dolu. Bak şurada 5 dakika bekleyelim, ben sana anlatayım. Zaten piyasada bunlar dolu. Adamın ajansı var, menajeri var, osu var, busu var, editörü var, cartı var, curtu var, şusu var, sponsoru var. Bende hiçbiri yok. Yani ben sana hazır CapCut'tan da bir kalıp hazırlarım. Ne yaparım? Hazırlarım bir kalıp. Zaten web sitesinde bile var. Altı üstü 300 lira aylık. 3 paket sigara parası, hiçbir şey değil. Araya kendi keseyim 30-40 saniyelik görüntüleri koyarım. Sürekli bu değişir. Trailer'ın üzerine veya listeyi yaparım sana. 9-10 tane atarım. Bu umurumda olmaz. Ama ben böyle bir şey istemiyorum. Niye? Kafanı nereye çevirirsen çevir bu var. Yani dikkat et, eleştirel parodi kanallarında dahil arka planda, ekranda oyun oynuyor. Oyun görüntüsü, yani kendi oynadığı oyun görüntüsü bile olmayabilir. Yani oynuyorsa insan canlı yayın yapar, bunu paylaşır. Sen cidden oyun oynuyorsan, o türü seviyorsan işte videosunu çeker, yayınlarsın. Sürekli, ya gamerlık böyle bir kategori değil benim gözümde. Gamer dediğin adam sürekli farklı kategorilerde eğer oyun oynuyorsa, işte Tim Tatman gibi, ne bileyim Summit gibi, kendini bu kategoride görüyorsan, Jack Frag gibi, bunlar gibi oynarsın abi, paylaşırsın. Ama sen oturuyorsun akşama kadar video izliyorsun, diyorsun ki işte ben dünyanın en iyi oyuncusuyum, bir tane PlayStation almışsın. Abi böyle bir şey yok ya. Sen bir tane kola almakla dünyanın en iyi oyuncusu olamazsın çünkü yeni çıkan oyunları oynamıyorsun. Ya bir kere bunu unut. Bu algı yanlış. Ha, tür olarak sen mesela roguelike'ı seversin, oynarsın, ben sevmem, oynamam. Bu ayrı, tartışırsın, tartışmazsın. Bu farklı bir şey. Ama sen yeni bir oyunu kanal olarak oynamıyorsan, kendine ben şimdi dünyanın en iyi oyuncusuyum, en iyi gamer'ım dersen, abi sen yeni çıkan oyunları da oynayamıyorsun. Nobara geldi bu arada. Bütün Jujutsu Kaisen evrenindeki karakterler var sevgili dostum. Büyük bir ihtimalle ilk çekmede SSR aldık ama onların yükseltmesi bizi tıkayacaktır biraz oynadıktan sonra. Battle Pass varmış, göremiyoruz. Hero'lar var. Nobara'mız var. İçeriye aldık. Level up sistemi var. Yine Recruit sistemine bağlısın. Normal. Başka ne olacak ki? Bu oyunda başka hiçbir şey olamaz. Hep zaten oynadığımız oyunlar, kategoriler. Ha, güzel mi? Can sıkıntısına şöyle bir girip günde 3-5 story oynasan can sıkıntını alır. Mesela bugün oyun yoktu. Bak ben bunu attım. Normalde başka güzel bir mobil oyun bulsaydım bunu atmazdım kesinlikle. Ama mesela Jujutsu Kaisen seven, bunun animesini seven bir adam girer bunu oynar. Ha, globalde oynatırsın ama Türkiye'de oynatır mısın? Ya bu tartışılır, bilemem. Dediğim gibi türü sevmen lazım. Ben şimdi burada mobil oyun sevmeyen bir adama nasıl oynatayım abi? Adam alışmış Gamelop'tan PUBG mobil oynamaya. Ben bunu nasıl farklı bir tür oynatayım? Oynamaz ki zaten. Yani ya konuşulacak çok şey var da bunlara gerek yok. Biz o kanal değiliz. Yani onu demek istiyorum sana. Öyle 30 saniyede bir işte ajanslarla çalışan, görüntü değiştiren, sürekli
bir şeyleri eleştirmek için eleştiren, konuşmak için konuşan, oyunları oynamayan, oyun hakkında bile hiçbir bilgisi olmayan, yani firmalar hakkında bile bir bilgisi olmayıp halen League of Legends'ın sahibinin bile Riot Games olduğunu sanan insanlar var. Hayır abi, ikisinin de sahibi Tencent Games'tir eğer satmadıysa. Bütün hakları da onun elindedir mesela. Şu gün halen PUBG Mobile'de siz milyonlarca abone kastıysanız Türkçe dil desteğinin eklenmesinin bile sebebinin Tencent Games olduğunu bilmeniz lazım. O PUBG Mobile'leri bırak, Gamelop'un sahibi falan zaten Tencent Games. Türkiye'ye getiren bile ta kendisidir yani. Çünkü birçok ona benzer oyunları Türkçe oynuyorsan arkasında Tencent Games var. Senin önce bunları konuşman, bunları öğrenmen lazım. Yani büyük bir kanal olarak firmaya bile eleştiri yapamayan bir adamın benim gözümde yani dünyanın en iyi oyuncusu ne olsa ne olur, olmasa ne olur. Dediğim gibi yani bir tane konsol almışsın, FIFA oynayıp bana diyorsun ki ben dünyanın en iyi oyuncusuyum. Ya böyle bir şey yok. Bunu unut. Bu laf ebeliği. İyi oyuncu nasıl olur? İyi oyuncu oyun hakkında fikirlerini belirtir. Yeni çıkan oyunları oynar, eksiklerini söyler. Gerek firmaya gerek oyuna, bu fark etmez. Firmaya da gerekirse giydirmesini bilir. Ama Türkiye'de mesela bu algı var. Ver paraya oynat, ver paraya oynat. Ya gelecek de beyimiz oyun oynayacak. İşte efendim firmadan teklif gelecek de efendim ablamız oyun oynayacak. İşte video izleme challenge'ı bozulmasın. Ya zaten o zaman bu oyunlar kapatılsa senin ne işine yarayacak ki? Bir işine yaramaz. Sen çünkü zaten yine yayını açarsın, videonu izlersin abi. Senin için bir sıkıntı yok ki. Zaten yeni çıkan oyunları oynamıyorsun sen. Ya şunu da söyleyeyim. Bazı verdiğiniz hali şu gün 75 dolara 100 dolara oyun çıkıyor. Yani sen 2 yıl sonra kaç para verirsin biliyor musun? Sana samimi bir şey söyleyeyim. 200-300 dolar verirsin yani. Belki daha fazla. Bak ciddi söylüyorum, birçoğunda Türkçe dil desteğini bulamazsın. Eğer bu kafayla bu şekilde devam edersen yani seni bırak, beni bırak. Hadi yani benim umurumda olmaz. Ben gene kendime oynarım ya. Siz yani şu gün Steam'la Apple şirketini bir tutuyorsanız bu kafada insanlar var. Bazı Twitter'da gördüm de. Abi ufacık bir Steam'la sen Apple şirketini bir tutamazsın. Kusura bakma da şunu söyleyelim, bitirelim. Konu farklı yerlere gitti. Yani şu gün Apple şirketini arayıp telefonla Türkçe hizmet alıyorsun. Yani sen şöyle Steam'la falan karıştırıyorsan bir kendine gel. Tokat manyağı olursun. Gerekirse bütün manevi desteği Apple şirketi bu ülkeye verir. Yani öyle Steam'la falan da karıştırma yani. Onun da bilgisini vereyim. Hadi hoşça kal baba. Görüşmek üzere. Yeni mobil oyunlarda yine görüşeceğiz.